Selamlar. Karşılıklı ilişkilerimizde artık birbirimizi çok iyi tanıdığımızı düşünebiliriz. Konuşmadan anlaştığımızı varsayarız. Bu durum başarı gibi gözükür bize ama işin aslı bu konuşmama hali tehlikeli olabilir. Bizi birbirimizden uzaklaştırabilir, kopmalara sebep olabilir. Çünkü kelimeler güçlüdür. Bazı düşünceleri ve duyguları sesli olarak duymaya ihtiyaç duyarız. Ama nedense kolayca hatalı olan şeyleri söyleyivermek kolay gelir de takdir etmek pek de önemsenmez. Aman canım, her dakika iltifat mı edeceğim, övüp duracak mıyım diye düşünebilir insan. Hatta fazla övmeyeyim aman şımarır maazallah. Görevi olduğunu unutur da başıma kalkar diye düşünebilirsiniz. Oysa tam tersine abartmadıktan sonra insan psikolojisi her daim her yaşta bu takdirleri, beğenileri istiyor. Eğer siz bu güzel sözleri sevdiklerinizden esirgerseniz onlar da gidip başka yerde arıyor bu takdir sözlerini, beğenileri. Olumlu düşünceleri dile getirmekten çekinmememiz gerek. Birbirimize daha sık olumlu ve onaylayıcı sözler söylememiz gerekiyor. Bir danışanım eşinin sevgisinden şüphe ediyordu. Kocası ona onu sevdiğini söylüyormuş ama sevdiğini bana kanıtlamıyor, hissedemiyorum dedi. Beni takdir etmiyor, övmüyor, yaptıklarımı dile getirmiyor. Becerilerimi gözüne sokmam gerekiyor ama o yine de ufak bir iltifatla geçiştiriyor beni dedi. Madem beni seviyor, neden bunu belli etmiyor? Kuru kuru bir seni seviyorum demekle olur mu dedi. İşte genelde hepimiz bunu isteriz. Takdir edilmek, yaptıklarımızın beğenilmesini isteriz. Duymak isteriz bunu karşı taraftan. Mesela, iyi ki varsın, benim için özelsin. Bu sözlerim beni motive ediyor. Bu annemin tarifi olan yemeği yaptığın için sana teşekkür ederim. Senin yanındayken çok mutluyum, huzurluyum. Senin öyle söylemen, bunu yaparken bana ilham verdi. Senin desteğin sayesinde başardım. Sen benim gizli gücümsün, hazinemsin. Bunu ne kadar güzel yapmışsın böyle. Bayıldım. Bakın, iletişimi kaliteli hale getirecek ne kadar güzel sözcükler var. Tek bir cümleyle bile ilişkinizi kurtarabilir, iletişim başlatabilirsiniz. Artık konuşma zamanı. Şu televizyon evlere girdiğinden beri insanlar iletişimi kesti. Mümkün olduğu kadar konuşun birbirinizle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah erkeğin eşiyle şakalaşmasından hoşlanır ve bundan dolayı ikisine de sevap yazar ve rızıklarını da helalinden bereketlendirir, diyor bir hadis-i şerifte. Hafta sonları mutlaka kaliteli beraber zaman geçirmeye çalışın. Akşamları da. Çocuklarınızı da tabiatta vakit geçirmeye alıştırın. Mesela Kurban Bayramı'nın hakkını verin. Ailecek kurbanınızı seçin, beraber hareket edin. Hayvanın kesimi, doğranması, dağıtılması işlerini beraber yapın. Ufacık fırsatları değerlendirip gülme vesilesi yapın. Bayramın her bir anının güzel anılara dönüşmesini sağlayın. Biliyorsunuz çocukluk yılları çok önemli. İnsan çocukken ne yaşarsa unutmuyor ve bütün hayatını etkiliyor. Bu yüzden özellikle bayramlar güzel hatırlanan anılar arasına girsin. Mutluluk kaynağı olsun. Allah hepimize maddi güç ve şuur versin de hepimiz mutluluk içinde kesebilelim kurbanlarımızı. Bir de dikkat etmemiz gereken husus olumsuz kelimelerden olumluya geçmek. Aile içinde birbirimize kolaylıkla tenkit edici sözler söyleyiveriyoruz. Yapılan hataları dile getiriyoruz, çatır çatır söylüyoruz. Kırılır mı, üzülür mü diye de düşünmeden yapıyoruz bunları. Amacımız terbiye etmek, tamam, yanlıştan çevirmek genelde böyle ama bu olumsuz sözler ilişkileri yıpratıyor, koparıyor. Siz ev ahalisinin elinizin altında hep sizinle kalacak sanıyorsunuz ama öyle değil işte. Bir kadın vardı, camda çocuklarının yolunu gözlüyordu. Evlatları büyümüş, iş güç sahibi olmuşlar gitmişler. Annelerini öyle bir arada bir arayıp soruyorlar. Eşi vefat edince de kadın yapayalnız kalmış. Küçükken çok ezdim onları. Hiç sevgimi göstermedim onlara. Bak şimdi onlar beni bırakıp gitti. Böyle anlatıyordu kadın. Hadis-i şerifte geçtiği gibi biriniz kardeşini Allah için seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Birbirimize sözle, hareketle, mimikle sevgimizi aktarmamız önemli. İlişkilerinizin kıymetini bilin. İster komşunuz olsun, ister eşiniz, çocuğunuz, etrafınızdakileri sevgiyle kucaklayın. Yapıcı, olumlu sözlerle takdir edin, onaylayın. Dilin kemiği yok derler ya, her lafı söyleyivermek olmaz. Hep hayır deyip yasaklar koymak olmaz. Bazı anne babalara bakıyorum, sürekli hayır diyorlar çocuklarına. Fazla kural koyup bıktırıyorlar. Hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için hayır olmaz cevaplarınızı biraz esnetebilir misiniz acaba?
Geçen gün kızımla konuşurken fark ettim de ben de çocuklarımı büyütürken çok gerekmedikçe hayır olmaz demedim onlara. Şımarırlar diye korkmadım. Takdir etmeyi ihmal etmedim. Çok şükür. Bu dünyada en büyük travmalar hep insan ilişkileri yüzünden yaşanıyor. Anılarımızda birilerinin bize kötü muamelesi yaptıkları var. O zaman kimsenin travma sebebi olmayalım. Kimsenin kötü anılarında yer almayalım. Olumlu kelimeleri hayata geçirin ve sevdiklerinizle konuşun. Şimdilik bu kadar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.